tazminatını alabilmek için hangi şartlar gerekiyor? Hangi sebeplerle işçi iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshederse kıdem tazminatı alabiliyor? Kıdem tazminatı hesaplanırken bir tavan ücret oluyor. Evet. Bu nedir? Merhaba, bir hafta aradan sonra yeniden sizlerleyiz. Mehmet Ali Bey'le beraber. Merhaba. Bugün yine soruları ben soracağım çünkü iş davalarıyla alakalı konuları konuşacağız. Mehmet Ali Bey cevaplayacak. Evet. Mehmet Ali Bey, bugün kıdem tazminatını konuşalım. Tamam. Yani iş davalarının en önemli tazminat türü. Mehmet Ali Bey, kıdem tazminatı nedir? Nasıl bir alacaktır? İşçinin gerekli koşulları sağlaması halinde çalıştığı dönem boyunca kıdeminin ödenmesidir. Bunun için birinci olarak 1 yıldır çalışıyor olması gerekir. İkinci olarak da iş akdini haklı nedene feshetmesi ya da işverenin haklı bir neden olmaksızın işçinin iş akdini feshetmesi gerekir. Bu durumlarda kıdem tazminatı alınabilir. Yani kıdem dediğimiz şey asgari 1 yıllık çalışma. Doğru. 1 yılı dolduktan sonra işçiye kıdemli diyebiliyoruz. Kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. İşçinin işverene gösterdiği sadakatten dolayı verilen bir ücrettir bu aslında. Yani sen benimle uzun yıllar çalıştın. Aynen. Bir iş yerinde, devlet memuru da olabilir. Bu da senin İşini sebat ettin, evet. Bana para kazandırdın, beraber çalıştın. Bu çalışmanın karşılığı olarak sana ödememdir diyerek ödüyorlar. Peki. Ödeniyor yani. Kıdem tazminatını alabilmek için hangi şartlar gerekiyor? Şartları neler bu olacak? Biraz önce de söyledim aslında. Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekir. İkinci olarak işçinin haklı bir nedenle iş akdini feshetmesi ya da işverenin haklı bir neden olmaksızın iş akdini feshetmiş olması gerekir. Ve 4857 sayılı iş kanununa göre işçi olması gerekir. Buna tabi olmayan işçiler kim? İşte sporcular, ev hizmetleri, esnafa sanatkar ve kanuna tabi olanlar, çıraklar ve benzeri şeyler iş kanununa tabi değil. Bunlar kıdem tazminatı alamaz. Ama 4857 sayılı iş kanununa göre işçiyseniz 1 yıllık çalışmanız varsa ve iş akdiniz haklı nedenle feshetmiş ya da işveren haklı bir neden olmaksızın iş akdinizi feshetmişse kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Peki işçinin haklı sebepleri neler? Hangi sebeplerle işçi iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshederse kıdem tazminatı alabiliyor? Kadınlar evlendikten itibaren 1 yıl içinde evliliğe dayanarak iş akdini feshedebilirler. Peki burada bir karıştırılan bir husus var. Resmi nikahtan önce mi bırakmalı işi, resmi nikahtan sonra mı bırakmalı? Resmi nikahtan önce bırakamazsınız çünkü evlenip evlenmeyeceğiniz belli değil. Mutlaka ki resmi nikahtan sonra bırakmanız gerekiyor. Bildirimi resmi nikahtan önce mi yapmanız gerekir? Böyle bir zorunluluk yok. Yapabilirsiniz. Ben şu tarihte evleneceğim, şu tarihte şeyi bırakacağım da diyebilirsiniz. Ya da evlendikten sonra 2021 yılında evlendiniz. 2021'de evlendiniz. 1/1/2022'ye kadar iş akdinizi evlilik nedeniyle feshedebilirsiniz. Ve kıdem tazminatı alabilirsiniz. Alamadığınız takdirde dava açıyorsunuz. Evet. Erkekler adına askerlik görevi yapılacağı zaman işverene bu bildirilerek iş akdi feshedilir ve kıdem tazminatı alır. Gene işçi emekli olursa kıdem tazminatı alabilecektir. Bunun dışında İş Kanunu 24. maddesi var. Burada sağlık nedenleriyle iş akdi feshedilebiliyor. Yani bu işçi işte kimyasal bir üretim yapılan bir fabrikada çalışıyordur ve bundan dolayı ciğerleri rahatsız olmuştur. Koa olmuştur mesela. Evet, bu bir meslek hastalığıdır. İş nedeniyle tutulmuştur. Bu işçi artık iş akdini feshedebilir. Ya da iş yerinde sağlığını etkileyecek bir hastalık ortaya çıkmıştır. Ya da çıkma ihtimali vardır. İşte bulaşıcı bir hastalık vardır. İşçi gene iş akdini feshedebilir. Bunun dışında da eğer işçinin ücreti ödenmezse, işte işçiye karşı işveren ve arkadaşları işte hakaret, tehdit, karalama, darp, taciz benzeri olaylar olursa iş yerinde böyle olaylara maruz kalırsa, böyle olaylara maruz kalırsa iş akdini gene feshedebilir. Esaslı değişiklik. İşte esaslı değişiklik. Çalışma saatlerinin değişmesi, görevinin değişmesi, ücretinin azalması, daha aşağı bir göreve düşmen. Yani müdür yardımcısıyken düz işçi olabilirsin ya da elektrikçiyken başka bir tarafa verilebilir. Yani evet, böyle yani yarım saat bile fazla çalışıyor olman ya da daha ağır şartlarda çalışıyor olman ya da daha düşük bir rütbeyle çalışıyor olman esaslı değişik olur ve buna dayanarak da iş akdini her zaman feshedebilirsin. Peki kıdem tazminatı hesaplanırken bir tavan ücret oluyor. Evet. Bu nedir? Ya aslında bu yani tabii kanunla yapılmış bir şey ama bu aslında adil bir şey değil. Yani neyin tavanı, böyle bir şey var mı? Evet, İşçi çalışmış işte bir tavan olsun değil mi? Yani ben yüksek
ücret alıyorsun. Evet, Yüksek yani ücret üzerinden. demek ki bunu hak ediyorum ve ücretim o yüzden yüksek. Böyle bir tavan olması... Niteliğim var. Evet, yani tabii kanunda yazıyor ama doğru değil bize. 1/7/2023 tarihinde tabii asgari ücreti yeniden zam geldiği için şu an 23.439,83 TL. Ama bu belli dönemler halinde artan bir... Tabii işte asgari ücrete zam geldikçe bu da artıyor. Yani asgari yılda ücret. 2 kere artık fixledik. Eskiden yılda tabii bir kere değildi. Şimdi Yılda yılda 2 kere zamlanıyor. Doğrudur, aynen. Evet, peki. Yani bu arada yargı harçlarına da zam geldi. Noter ücretlerine zam geldi. bir işte MTV bir kereye has, bir yıla has 2 kere ödenmesi onlar var. iptal olunur tabii ama Ödedikten sonra evet. zaten onu Para bir kere alıp sonra parayı alıp herhalde. geçecekler zaten, Evet. o şey değil yani. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? Şöyle örnek verelim. Bir işçi olsun. İşçi 5 yıl 6 ay 20 günlük kıdemi var. Brüt maaşı da 15.000 lira. Bu işçinin kıdem tazminatını hesaplayalım. 5 yıl için çok basit aslında. 5 yıl için 15 çarpı 5 eşittir 75.000 TL eder. Kıdem tazminatı hangi ücrete göre belirleniyor? Yani çalıştığı dönem mi? Giydirilmiş brüt ücret. En son aldığı. Evet, en son giydirilmiş brüt ücret üzerinden Anladım. hesaplanıyor. 15.000 lira diyelim bu brüt ücreti. 5 yıl 6 ay 20 gün çalıştı. 15.000 çarpı 5 dediğiniz zaman 5 yıllık ücretini buluyoruz. 75.000 oluyor bu. Sonra da 6 aylık ücretinizi bulmanız gerekiyor. Bu da 15.000'i 12'ye bölüp 6 ile çarpmanız gerekiyor. O da 7.500 TL ediyor. Sonra da 22 günlük ücretini bulmanız gerekiyor. Onun için de 15.000 TL 365'e biliyorsunuz. Ve 22 ile çarpıyorsunuz. O da sanırım 902 TL ediyor. Ve bunların toplamı 902 TL, 22 günlük ücret, 7.500 TL. 6 aylık ücret ve 75.000 TL de 5 yıllık ücreti oluyor. Bunun toplamı da sizin kıdem tazminatınız oluyor. Bundan da damga vergisi düşülüyor. Peki işçi ölürse kıdem tazminatı ne oluyor? İşçi eğer ölürse, bir yıllıkta kıdemi varsa, kıdem tazminatı eğer istenmesi tabii koşuna bağlı olarak mirasçılarına ödeniyor. Yani işçi ölürse kıdem tazminatı alabiliyor. Anladım. İş akdinin haklı sebeple feshedildiğinin ispatı ne şekilde olur? Mahkemede de kendimizi nasıl ispatlarız? Bir işçi geldiği zaman ben ona her zaman şunu söylerim. İş davalarının temellerinde tanık vardır. Tanık olmadan bir dava asla demeyelim de kolay kolay kazanılmaz. Tanık olmadan kazanılan davalar da vardır ama kolay kolay iş davaları kazanılmaz. Ve haklı nedenle fesih tabii şimdi şey vardır. Ücretiniz eksik ödeniyordur. İş haklı nedenle feshettiğinizde ücretiniz mesela 15.000 liradır. 12.000 lira ödemişlerdir. O 3.000 lirayı ödememişlerdir. İş hakkınızı feshetmişsinizdir. Belki orada tanığa gerek yok zaten. Maaşlar yapıyor. Evet. Sigorta priminiz eksik ödeniyordur. Eksik ödediği için işte emsal ücret araştırması yapılmıştır. Oradan işte işçinin, o kıdemdeki bir işçinin ne kadar ücret alacağı ortaya çıkmıştır. Bazen de oluyor, şahsi hesaplarından Evet, falan. farklı yerden para ödemeler de oluyor. oluyor. İşte bordrolar vardır, şeyler vardır. Bunlarla da sözleşme vardır. Bunlarla da ispatlanabilir. Ama bunu tabii ki bunların yanında da mutlaka ki tanık ifadesi gerekecektir. Tanık ifadesi burada çok önemli. İş mahkemelerinin temelinde tanık var. Ve tanıkla ispat edilmesi gerekecektir. Kıdem tazminatı da zaman aşımı değişmiş. Yani hangi tarihte değişti? 12-10-2017 tarihinde kıdem tazminatı 10 yıllık zaman aşımı 5 yıla düşürüldü. 12-10-2017 tarihinden sonra 5 yıllık zaman aşımına tabi oluyor. Daha önce 10 yıldı. Yani şunu demek istiyorum. Mesela 2014 yılında işten çıktınız. 1/7-2014 yılında işten çıktınız. 1/7-2024 yılına kadar dava açabilirsiniz. Ama 2017'den sonra işten çıktıysak 5 yıl. Evet, aynen. Anladım. O zaman İşçi 2017'den sonra... aleyhine yapılan düzenleme. Tabii. Zaten bu kıdem tazminatı uzun yıllardan beri işte kaldırılmak için ya da eksiltilmek ya da belli şekilde kısıtlayabilmek için farklı çalışmalar vardı ama tabii işçiler bunu istemediğinden öyle bir türlü yapamıyorlardı. Hiç yoktan bu işte zaman aşımını kısaltıldı yani. Peki davalarda yetkili ve görevli mahkemeler hangileridir? Yani kıdem tazminatı iş kanununa tabi bir tazminat. Bu nedenle görevli mahkeme iş mahkemesi. Yetkili mahkeme ise işçinin çalıştığı, işi gördüğü yer mahkemesi ya da davalı işverenin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi. Bunlardan birinde içi davayı açabilir. Eğer bu şekilde açılmaz ve karşı taraf yetki itirazında bulursa, hatta sanırım bu kesin yetki, itirazda bulunmasa bile mahkeme yetkisizlik vererek yetkili mahkemeye dosyayı gönderir.
Peki bu kıdem tazminatı alacakları arabuluculuğa da tabi. Doğru, doğru. Önce arabulucuya başvuru yapılıyor. Doğru. Anlaşamama halinde. Doğru, aynen. Arabulucuya başvuru yapıyorsunuz. Arabulucuda anlaşılamaması halinde o da bir dava şartıdır. Arabulucuya başvurmazsanız davanız reddolur. Bir de karşı taraf eğer mahkeme vekalet ücretine de hükmedebilir. Karşı taraf vekile dosyayı takip ediyorsa ve siz yapmazsanız. Bir de şu an güncel ücret ne kadar? 9200 TL. 9200 TL bir de vekalet ücreti ödemek zorunda kalırsınız. Yargıda harçlar arttırıldı. Bizim vekalet ücretleri hala aynı seyrinde devam ediyor. Onu da arttıracaklardır diye düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah. Peki teşekkür ediyorum Mehmet Rica ederim Melek Hanım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere de. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler dileriz. İyi günler.